Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi değerli hocamız kulak burun boğaz ağız yüz ve çene cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Sedat Aydın. Hocam hoş geldiniz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Çok teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkürler. Sizleri görmek de çok güzel. Çok teşekkür ederim. Ben hemen ilk soruyla başlıyorum. Yaşa bağlı olarak bizim üst göz kapağımızda herkeste bir tarz sarkmalar olabiliyor. Evet. Biz burada cerrahi yöntemler uygulayabiliyoruz ama korkulan bir yöntem sonuç olarak. Evet. Bir, korkmamız gerekiyor mu? İkincisi, burada nasıl bir anestezi uyguluyoruz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Öncelikle üst göz kapağı ameliyatı dünyada ilk 3 sırada olan, çok sık yapılan bir ameliyat şekli. Kliniklerde yapılabildiği gibi hastanelerde de yapılabiliyor. Dolayısıyla anestezi şekli, lokal anestezi yani bölgesel olarak uyuşturulma şeklinde olabildiği gibi genel anestezi şeklinde de tamamen uyutularak da yapılabiliyor. Bazen ikisinin arası diyebileceğimiz sedasyon anestezi diyoruz. Hafif hasta uyuklar tarzda genel anestezi pozisyonunda olmaksızın daha rahat, konforlu bir anestezi olabiliyor. Dolayısıyla bu anestezilerden hangisi hasta için uygunsa, hastanın mesela bir takım kapalı alan korkusu vardır, bir takım endişeleri vardır, anestezi ile ilgili bir takım yaşamış olduğu olumsuzluklar vardır. Bunları öncesinde hastayla konuşup, anestezi doktorunun da tabii fikrini alarak, sizin de muayene sırasında hastanın lokal anesteziyi kaldırabilir mi, değil mi, onu tecrübenizle anlayarak bu 3 tanesinden bir tanesi şeklinde anestezi uygulayabiliyoruz. Peki hocam, ameliyata karar verildi. Bu biraz ameliyatı açacak olursak, göz kapağı ameliyatında kesin nereden yapılır? İzi ne kadar zaman sonra görülmez hale gelebilir? Tabii, teşekkür ederim. Şöyle söyleyeyim, normalde bizim coğrafyamızda bulunan bayanlarda veya erkeklerde ya da Avrupalı kişilerde üst göz kapağı için konuşursak eğer, kirpiklerden yaklaşık 8 ila 10 milimetre kadar yukarıda doğal bir göz kapağı kıvrımı vardır. Bu göz kapağı kıvrımından yapılır kesi. Dolayısıyla ameliyat sonrasında kesiyi tekrar aynı noktadan diktiğiniz için aynı kıvrıma denk gelecek şekilde bir kesi bu şekilde olabiliyor. Bazen uzak doğu toplumundaki kişilerde ise daha çok 4 ila 6 milimetredir o kirpiklerden olan yukarıdaki kıvrım. Dolayısıyla onlara yapılacak olan ameliyat daha bir özellik arz eder, daha farklı bir teknikle ameliyat yapılır. Diyelim ki kesiyi yaptınız, hastanın dikiş kısmını yaptıktan sonra öncelikle izin görülmemesi açısından doktorun çok dikkatli bir şekilde bunu dikmesi gerekiyor, simetrik bir şekilde. Çünkü hasta ömür boyu bu aynaya bakıp o izi görecektir. Dolayısıyla doktorun bir 10 dakika daha geç ameliyatı bitirip o dikişe çok önem vermesi gerekir. Onun dışında kullanmış olduğunuz ipliğin özelliği, hastanın iyileşme potansiyeli, dokusunun vermiş olduğu reaksiyon iyileşme konusunda, bunların hepsi o izi etkiler. Ama genel olarak şunu söyleyebilirim, yaklaşık olarak 6 ila 8 hafta sonrasında hastanın gözle görülmeyecek şekilde bir iz olabilir. Bu iz de zaman içerisinde tamamen kaybolur. Zaten gözü açıkken öyle bir iz gözükmez. Ancak göz kapatıldığında o kıvrım ortaya çıkacağı için o zaman gözükür. Kişilerde gözü kapalı dolaşmayacağına göre sonuç itibariyle o iz sorun teşkil etmez. Çok sıkıntı olmuyor, evet. Peki hocam bu ameliyat ne kadar sürüyor? Bir de ameliyattan sonra herkes normal hayatına dönebiliyor mu? Tabii. Ameliyat yaklaşık olarak 30 ila 45 dakikalık bir ameliyattır. Ameliyat sonrasında bir süreç var. Bu süreç yaklaşık olarak 2 haftalık bir süreçtir. 10-15 gün gibi ve hasta normal yaşamına dönebilir, normal aktivitesine dönebilir. Tabii ameliyat sonrasında bir takım yapılması gereken öneriler var. Hastanın bu önerilere de dikkat etmesi gerekmek kaydıyla hasta 10 gün, 15 gün sonrasında normal hayatına dönebilir. Peki hocam, şimdi göz estetiğinden bahsetmişken bazen sorun gözaltı kapaklarında da olabiliyor.
Bunun üst göz kapağı estetik ameliyatından farklı mıdır? Tabii. Ya da çeşitleri nelerdir alt göz kapağı ameliyatının? Tabii, onu şöyle söyleyebilirim. Üst göz kapağı ameliyatı normalde üst göz kapağı yer çekimiyle birlikte çalışır. Yani herhangi bir kasılma olmadığı zaman yer çekimi üst göz kapağını aşağıya doğru indirir. Dolayısıyla gözün açıkta kalma şansı yoktur. Ama alt göz kapağı ise herhangi bir kasılma olmadığı zaman yer çekimine karşı çalışır. Yer çekimi dolayısıyla göz kapağını gözden uzaklaştıracak, aşağıya doğru indirecek şekilde çalışır. Dolayısıyla alt göz kapağında dinamik bir süreç söz konusudur. Bu bakımdan alt göz kapağı ameliyatı üst göz kapağı ameliyatına göre çok daha bilgi, tecrübe ve deneyim gerektiren bir ameliyattır. Birçok faktör vardır. Bunları bir doktorun tecrübesiyle dikkat edip ona göre hastayı muayene edip göz kapağındaki esnekliğin durumunu görüp gerekirse bir takım ilave tedbirlerle ameliyat sonrasında göz kapağının açık kalmaması, gözlerin açık kalmamasına çok büyük önem vermesi gerekir. Çünkü eğer bu dikkatsizlik sonrasında eğer gözler açık kaldığı takdirde gözlerin kızarıklığı, keratit dediğimiz körlüğe kadar gidebilecek olan bir takım sorunlar olabilir. Bu bakımdan alt göz kapağı cerrahisi özellik isteyen bir cerrahidir. Çeşitlerine gelince alt göz kapağı ameliyatı için özellikle daha az yağ torbalanması olan, sarkıklığı az olan kişilerde alt göz kapağının iç kısmından dışarıdan herhangi bir iz olmayacak şekilde bir kesiyle bu ameliyat yapılabilir. Dikiş de aynı şekilde içeriden atılır ve dışarıdan herhangi bir iz görülmez. Böyle bir teknik olduğu gibi aynı zamanda sarkmanın fazla olduğu, cildin kırışıklıklarının fazla olduğu, yağ torbalanmasının fazla olduğu kişilerde o zaman kirpiklerin yaklaşık alt göz kapağı için konuşuyoruz. 3 ila 4 milimetre kadar altından yapılan bir kesiyle o bölgedeki hem cildin fazlalığını alıyorsunuz, aynı zamanda oradan yaklaşarak o yağ torbalanmalarını da alıyorsunuz. Sonrasında da dikiş atıyorsunuz. Bu dikiş de öyle görülen bir dikiş değil. Zaten kirpikler tarafından o 3-4 milimetrelik mesafe tamamen kapatılıyor. Fark edilmeyecek bir dikiş şeklinde olabiliyor. Yani bu iki tekniği hastanın muayenesine göre, hastadaki problemin durumuna göre doktor seçip uygulayabiliyor. Peki hocam ameliyat sonrası masaj öneriyor muyuz? Tabii şöyle söyleyeyim. Bazı hastalarda ameliyat sonrasında göz kapaklarında ödem oluyor. Yaklaşık olarak şöyle 1 ay falan geçtikten sonra hocam bu ödem ne zaman geçecek diye hastalarımız bize soruyorlar. Bunlar için ödem için bir masaj tabii ki tavsiye ediyoruz. Genellikle bu masajı sabah ve akşam olacak şekilde 10 ila 15 dakikalık sürelerle bir masaj öneriyoruz. Bu masajı da 3 ay, 4 ay boyunca yapmasını istiyoruz. Burada önemli olan şey şu, göz kapaklarının lenfatik akımı yani doku içerisindeki sıvının gidiş yönü iç köşeden gözün dış köşesine doğru, dış köşesinden de kulak önüne doğru gider. Arkasından ağız köşesi ve daha sonrasında boyundan aşağıya doğru giden bir lenfatik akım vardır. Eğer biz bu bölgedeki masajla sıvazlayarak buradaki sıvıyı aşağıya doğru gönderdiğimizde bu sefer yukarıdaki negatif akımla bu bölgedeki o doku içindeki sıvı da buraya doğru çekilecektir. Sonra buradan buraya doğru ve sonunda iç göz kapağından dış göz köşesine doğru, oradan da kulak önüne gidecek şekilde masaj yaparsa hastalarımız son derece fayda görürler. Bunun dışında bir takım bitkisel ilaçlar var. Bu ilaçları da kullandıklarında vücutlarından ödemin atılması konusunda yardımcı olabilirler. Bir de tabii halk arasında bilinen maydanoz suyu, ananas, bu tip şeyler de ödem atıcı olarak kullanılmaktadır. Sağ olun hocam. Peki hocam bu ameliyatla birlikte diğer estetik ameliyatlar aynı anda yapılabilir mi? Üst göz kapağı ameliyatı çok sık yapılan bir ameliyat olduğu için diğer ameliyatlarla çoğunlukla kombine edilir. Bir rinoplasti ile birlikte, bir yüz germe ile birlikte, bir
kaş kaldırma, kaş estetiği ile birlikte veya bir boyun germeyle ya da bir gıda liposuction dediğimiz ameliyatla birlikte bu birlikte yapılabilecek olan bir ameliyat. Sonuç itibariyle zaman açısından çok uzun olmadığından dolayı bunu rahatlıkla yapılabilir birlikte. Çok çok teşekkürler hocam. Rica ederim. Değerli bilgileriniz için. Harika bir sohbetti. Ağzınıza sağlık. Ayağınıza Çok sağ olun. sağlık. Çok Sağ teşekkür olun. ederim. Benim için de öyleydi. Çok sağ olun. Rica ederiz. 8'de Sağlık'ta bugün değerli konuğumuz kulak, burun, boğaz, ağız, yüz ve çene cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Sedat Aydın ile üst göz kapağı, alt göz kapağı hakkında çok değerli bir sohbet gerçekleştirdik. 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.